Evet, selamlar. Uzun zamandır kamp videosu bekliyordunuz benden. Normalde çekmiyordum, biliyorsunuz. Hani kampa gittiğimde telefona bağlı olarak o anları geçirmek istemiyordum. Bunu da söylemiştim. Ama güzel bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 20 gün sürecek. 20 gün yapacak şeyler sınırlı. Burada tabii ki çekim yapma fırsatı yakalayabilirim. Ona bir zaman ayırabilirim. Ama yine de çok fazla telefona bağlı kalmayacağım. Gün içerisinde hani önemli gördüğüm yerleri size aktarmaya çalışacağım. Yani birebir o 7-24 çekimini zaten yapamam. Şarjım dayanmaz 20 gün boyunca. Yedek şarjlarım da dayanmayacaktır. Bakalım nasıl bir faaliyet geçecek. Hava çok sıcak, şimdiden söyleyeyim, ve ben sıcaktan çok hoşlanan biri değilim. Biraz zorlu geçecek. Sesler geliyor mu bilmiyorum ama oksijen çarpmış da olabilir. Yani şehirden çıkıp böyle Kaz Dağları'na yakın bir alana gelince insan böyle bir şey yapıyor. Oksijeni yadırgıyor. Ya da şehirde aldığı oksijeni yadırgıyor. Bir sorgulamaya başlıyor. Uyumamak için zor tutuyorum kendimi şu anda. Evet, çok fazla arabanın başında da kalmayalım. Hemen bir kurulalım. Gece nerelerden neler gelebilir? Birazcık iz takibi yapalım. Bir oduna çıkalım hatta. Orman yürüyüşü yapalım. Bakalım, göreceğiz ne olacağını. Evet, şöyle bir alanı gezmekle başlayalım. Bu cephesini göstereyim ilk başta size. Tripodum. Şurada orman çalışmaları yapılıyor. Yani orman seyretme çalışmaları yapılıyor. Gördüğünüz gibi alabildiğince uzun bir kesim sahası var. Buraya yaklaşık 6 ay mı? 6 ay ya da 5 ay önce bir daha gelmiştim. Sadece şu alan vardı. Şimdi tamamen kaplamış buraya kadar. Burası cep gibi bir yer kalıyor ormanın başında. Şöyle düzlüğünü görün. Mis gibi bir yer. Kuş seslerini duyabiliyor musunuz bilmiyorum. O kadar ses alabiliyor muyum? Ama evet, yani yaklaşık 20 gün böyle bir alandayım. Niye buradayım? Onu da size zaten şu çadırı kuralım, anlatacağım. Evet, alan olarak şöyle kurulsam, yani şu ağacı baz alsam, şu ağacı baz alsam şu alan yeterli olur diye düşünüyorum. Düzlüğü iyi. Şimdi bu çadırı kuruyorum ama yani normalde böceklerden çok fazla rahatsız olan bir insan değilim, biliyorsunuz zaten. Fakat mevsim itibariyle şu anda uyanma dönemleri ve oldukça fazla sayıda oluyorlar bulundukları yerde. Bakalım, ya çadırın altını kapatacağım eğer çok rahatsız olursam, ya da farklı bir önlem almayı planlıyorum. Bunu zaten paylaşmış olurum sizle de. Ama şimdiden bir düşündüm. Çünkü görüyorum şu an yerdeki gezinenleri.
Bir çay demleyelim. Sonra çadırın içerisine yerleştireyim bu arada. Ya normalde tüpümü hemen kullanmayacaktım. Yani 20 güne planlamıştım. Şu anda ama ateş yakmak istemiyorum gerçekten. Bir de onun sıcaklığını çekmemek için. Sadece çayımı ısıtabilecek kadar bir tüp kullanımı yapacağım. Yanımda yedek tüp var zaten. 3-4 tane tüp getirdim. Ama şu yorgunluğumu, sıcağı en azından atabilecek şekilde bir kendime gelmek açısından hem de motivasyon toplama açısından minik bir çay demlemekte fayda var. Şunun keyfi herhalde başka yerde çıkartılamıyor ya. Yani bazen şehirdeyken gerçekten kendimize, bedenimize, ruhumuza büyük saygısızlık yaptığımızı ya da işkence yaptığımızı söyleyebilirim. Şuraya geldiğimden beri vücudum o kadar çok çalışmaya başladı ki sabit bir oksijenden yoğun şekilde ciğerlerimi dolduran bir ortama geldim. Vücudum adapte olmak için farklı metabolizmasını farklı şekilde yoğunlaştırdı, çalıştırdı. Şu anda ciğerlerim havaya adapte olmaya çalışıyor ve gerçekten yani bu inanılmaz böyle bir tat bırakıyor insanda. Ve gerçekten hani şehirde istediğiniz yerde oturun, istediğiniz alanda oturun. Bu doğada bulunduğunuz alanda aldığınız o yani genleriniz sizle konuşmaya başlıyor buraya geldiğinizde, öyle söyleyeyim. Hani tüm genlerinizde olan bir duyguyu size yansıtıyor. Yani bunun bir tarifi yok. Yani bunu isteyen istediği şekilde video ile çeksin, aktarsın. Bunun size yansıması şansı yok. Eğer siz buraya gelemiyorsanız, buraya gelmeyip sadece videolarda kalıyorsanız büyük şey kaçırıyorsunuz, söyleyeyim. Hem şöyle bir şey de var. Burada zaman geçti, yani doğada zaman geçirdikçe bir şeyler oturmaya başlıyor. Bir şeylerin anlamını, değerini anlamaya başlıyorsunuz. Yani insanlar şu anda şehirde geçirdiği vakitte ölü zaman olarak bakıyor. Evet öyle, ama doğada fazla vakit geçirip şehire döndüğünde şehir bile güzelleşmeye başlıyor. İnsanın çünkü o estetik bakışı değişiyor. Yani sürekli yeşile bakmak, sürekli kuşların sesiyle uyanmak, kuşların sesini duymak, yani bir rüzgarın, bir ağacın sallantısından hoşnut kalmak bile inanın şehirdeki durumunuzu açığa çıkartıyor. Asıl önemli olan şeyin kendi içimizde olduğunu anlamaya başladım. Yani anın ne kadar değerli olduğunu, anı ne kadar değerli hale getirebileceğimizi anlamış oldum. Bunu tabii ki doğa sayesinde oldu. Çünkü burada çok fazla zamanınız var. Çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Zaman o kadar yavaş geçiyor ki yani şehirde geçirdiğiniz gibi 15 dakika gibi gelen saatler burada gerçekten uzun bir süreyi kapsıyor. O kadar fazla işle meşgul olsanız bile. Çok güzel.
Gerçekten çok güzel. Yani ve hayatımın sonuna kadar belki de burada olacağım. Bu daha da güzel hale geliyor. Su biraz daha kaynaya dursun. Ben gideyim şu çadırın içerisini toplayayım biraz. Malzemelerimi yerleştireyim en azından. Evet. Kahraman yine dışarıya çıktı. X25 aldım bu sefer ama küçük işlerim olur diye X7'yi de aldım. O da rahat şekilde işimi halledecektir diye düşünüyorum. Şurada masamız var. Masamızı açalım. Çayımızı içerken birazcık muhabbet edelim. Ay. Ortamda hangi hayvanlar var? Henüz onları keşfetmedik. Birazdan bir orman yürüyüşü de yaparız zaten. Hatta birazcık muhabbet ederiz. Hayvanlar üzerine de tatlı bir gezinti olur. Evet. Şeyim de olsun. Dediğim gibi gündüz de olsa tanımadığım bir orman. Bir anda içeriye doğru dalmak istemiyorum. Hafif yeri, çevreyi kontrol ede gitmiş olalım. Bu arada zaten çayımızı da koymuş oluruz. Gelene kadar demlenir. Yeşil çay tarzında bir şey yapacağım. Ananaslıymış. Merak ettim. Çayı akşama saklıyorum. Evet. Kaynamış zaten. Şöyle kapatalım. Şunları sallandıralım şöyle. Evet. Hadi o zaman. Gidelim ormana. Ufak bir yürüyüş yapalım. Bu arada bu da olsun. Yanımıza bir tane pala aldım. Ne olur ne olmaz diye. Bıçağımı alayım. Hoppa. Bir de sizi gezdireceğim ekipmanı aldım. Tamamdır. Evet, hadi bakalım. Böyle bir küçük bir daire yapıp alana geri döneceğim herhalde. Yani öyle yapmayı planlıyorum. Mantıklı olan o olur diye düşünüyorum.
Evet, şuralarda şurada yıkılan bir ağaç var. O alınabilir. Kamp yapacağınız alanda ilk başta çevrenizi kontrol etmeniz her zaman faydalı olacaktır. Çünkü gerçek anlamda çevrenizde çok yakınınızda herhangi bir canlı varsa, tehlikeli bir canlı varsa ani karşılaşmalar yaşayabilirsiniz ve bu gerçekten sıkıntılı durumlar oluşturabiliyor açıkçası. Şu anda çok fazla çalılık alana girmek istemiyorum. Yani yılan popülasyonu olarak yoğun bir bölgedeyim. Bu nedenle kendimi şu anda tek başımayım diye çok fazla riske atmıyorum açıkçası. Böyle kısa yakın bir çemberde gezeceğim. Bunu 20 gün boyunca yapacağım. Yani 20 gün boyunca çemberi biraz genişleterek hem kokumu yayacağım. Kademeli olarak kokumu yaymış olacağım ortama. Hem de biraz daha güvenliğimi sağlamış olacağım. Yani her çemberi yayışımda biraz daha bir adım daha ileriye gitmiş olacağım. Çapı biraz daha büyüttüğüm için daha geniş bir alana hakim olmuş olacağım. En basitinden bir arı kovanı vardır. Çok yakınlardadır. Ve sizin yaptığınız herhangi bir şeyin dumanı, herhangi bir koku onların ilgisini çekebilir. Ve size doğru gelmesini sağlayabilir. Bu da önemli bir özellik. Yani bir eşek arısı kovanıyla baş etmeniz gerçekten çok sıkıcı oluyor. Çadırım da buradan gözüküyor. Ama biz arkalara doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Domuz. Evet. Buradan domuz geçmiş. Baya. Şurada kazılı yerleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı tarla sürer gibi sürmüşler. Bu da demek oluyor ki akşam bu taraftan, yani benim bulunduğum alanın üst tarafından çadırıma doğru geliş olabilir. O zaman mantıklı bir karar aldım. Neden? Sırtımı çalılara bırakmış oldum. Bunlar. Reçine kokusuna inanamazsınız. O kadar güzel reçine kokuyor ki. Şurada zaten parlıyordur, görüyorsunuzdur. Muazzam bir koku var. Evet, birazcık masanın falan yerini değiştirdim. Güzel bir sohbet olsun diye. Çayımız da zaten oldu. Bir de birazcık bir şeyler atıştıracağım izninizle. Kısa bir yürüyüş oldu ama yine insan acıkıyor. Şöyle koyalım. Muz kamp için çok güzel bir yiyecek diyeyim. İnsanı hem tok tutuyor hem de alması gereken çoğu şeyi sağlıyor. Biraz yulaf olabilir mesela. Yulafla muz çok güzel oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Size en azından atıştırmalık olarak hem besini sağlar hem de enerjinizi yükseltir biraz olsun. Tabii ki bu yetecek mi? Hayır. Ben kamplara gelirken
yani uzun kamp yapacağım zaman bir diyete başlıyorum. Niye derseniz, şimdi şehirde çok yiyip kampta az yerseniz bu sefer metabolizmanız ne oluyor ya der. Böyle bir şey yapar. Hani kendisi şaşırır. Çabuk acıkır ve açlığa yenik düşmeye başlar. Ama siz ya minimum böyle bir 3-4 gün öncesinden bir vücudunuzu alıştırsanız, kampa gidiyorum, enerjimi buna göre yapacağım. Hatta faaliyetiniz neyse ona göre yapmanız gerekiyor. Hani bir dağ yürüyüşü yapıyorsanız, dağa tırmanış yapıyorsanız hatta bunun diyetleri olmalı diye düşünüyorum ki zaten bu işin asıl yapan kişiler böyle yapar. Yani diyetli şekilde yapar. Çünkü vücudumuz gerçekten ciddi anlamda bir sınav veriyor buraya geldiğinde. Buraya alışma süresinde metabolizma komple ona yoruluyor. Bütün algılar ona yükleniyor ve siz burada vücuda tekrardan ne sunuyorsunuz? Açlıkla baş etme olasılığı sunuyorsunuz. Bu da çok doğru bir davranış değil. Vücuda çok fazla yüklenmek doğru değil. Şimdi sizle bir Instagram'da soru sormuştum. Yani kampla alakalı sorunuz varsa lütfen söyleyin, ben de onlara cevaplayayım diye. Onlara bir şey yapalım. Bir defterimi almam lazım sadece. Bir arabaya gideyim, defteri alayım, geleyim. Ay. Çok fazla turuncu sokuyorum gözünüze, farkındayım ama sevdiğim bir renk ve yani doğada ben renkli giyinmeyi seviyorum açıkçası. Yani daha önce uğraştığım işlerle de alakalı bu. Onların verdiği bir bakış açısı da denilebilir. Şimdi zaten geleceğiz onlara. Sorularda vardı bunlar. Onları cevaplarken söyleyeceğim bunları. Soruları kendi içerisinde böldüm. Böyle gelişigüzel sorulara cevap vereceğim. Biraz kendinden bahset demişsiniz. Tamam. Kısa bir böyle bir hem geçmişe vurgu yapalım hem de neden buradayım onun vurgusuna gelelim. Bir şey geldi bu arada herhalde. Sesimi duyup ve kokumu duyup benim yürüdüğüm yollardan muhtemelen geliyor. Şehirde büyüdüm, İstanbul'da büyüdüm ama 11 yaşından beri doğayla iç içeyim denilebilir. Bu aileden gelen bir şey zaten. Dedem de, babam da, annem de doğaya bir şekilde temas eden insanlar. Tabii ki doğada zaman geçirince, çocukken doğada zaman geçirince bunu ileriye de dönük düşünebiliyorsun. Ki bende şöyle bir şey oldu. Ben doğayla olan ilişkimi mesleğim haline getirdim. Üniversiteyi orman endüstri mühendisi olarak okudum. Yani üniversiteye girmeden önce bir arama kurtarma personeli oldum. Yani ülkemizde yaşanan işte deprem olsun, münferit kayıplar olsun birçok operasyonda görev aldım. Bununla birlikte şunu öğrendim. Doğanın öğreticiliğinde aldığım bir özellik oldu bu. Hiçbir şeyi tek başına yapmamak gerekiyor. Yani bu vücut anlamında değil. Yaptığın herhangi bir mesleği tek başına yapmaman gerekiyor. Bu arada çok güzel sesleri var. Arada bir algım oraya gidiyor. Söyleyeceklerim karışıyor. Kusura bakmayın. İsterseniz. Tamam, biraz seni dinleyelim hadi. Ne kadar güzel. Neyse. Onun şarkısı bitmeyecek gibi. Ne diyordum? Yani hiçbir şeyi, hiçbir faaliyet tek başına yapmayın. Bir dalda uğraş gösteriyor olabilirsiniz, uzmanlaşmış olabilirsiniz. Fakat ne kadar çok dala yönelirseniz bilginiz, algınız, zihniniz ona göre kendine yön verecektir. Ve sizi daha hayatta kalmaya yönelik bir forma itecektir. Ben böyle yaptım. Küçük yaşta bu doğa ile olan bağlantım sayesinde farklı farklı alanlarda uzmanlaşmaya başladım. Farklı farklı alanlarla uğraşmaya başladım daha doğrusu. Dans etmeye başladım küçük yaşta ve yaklaşık bir 10-12 sene oldu herhalde. 12 sene önce bir eğitmenliğimi aldım. İzmir yöresi Zeybek üzerine. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yaptım. Keza yine işte ilk yardım, amatör telsizcilik, kaptanlık gibi bir sürü belgeye sahip oldum. Ve bunun yanında
Artık işte orman endüstri mühendisliğinin üzerine, lisansımın üzerine tarım ve onun üzerine şu anda potansiyel gördüğüm için sosyal medya yöneticiliğini bitirdim. Hala yelpazeyi büyütmeye, genişletmeye çalışıyorum. İşin sonunda geldiğim nokta bu oldu. Şu anda tamamen bir beyaz yakalı kimliğini bırakma durumundayım. Ve tamamen böyle bu tarz bir hayata odaklandım. Doğanın içinde. Her sabah uyandığımda korna sesleriyle değil, tamamen bu kuşların sesiyle uyanmak istiyorum. Ve bunun için belli bir artık hayatımdan fedakarlık edip hayatımı kazanmaya çalıştım diyelim. Ama o süreci geçtim çok şükür. Şu anda bu hayallerime doğru adım adım ilerliyorum hızlı adımlarla. Sonra ne yaptım bu doğayla ilişkimi? İşte afet bilinci eğitmeni oldum. Çünkü benim için bilinç önemli bir şey. Yani ne yapıyorsan yap, her şeyin bir bilinci olmalı diye düşünüyorum. İlk yardım yapıyorsan ilk yardım bilinciyle yapman gerekiyor. Ya da bir doğaya çıkıyorsan doğayı tanıyıp doğanın bilinciyle, onun gözüyle görmen gerekiyor diye düşünüyorum. Her konunun bir bilgi dağarcığı olmalı insanda. Yani ben şunu şu kadar yapıyorum, bundan yapmayayım olmaz. Eğer bir iş yapıyorsanız onun detaylarını çok iyi bilmeniz gerekiyor ki kendinizi, hayatınızı ya da başkasının hayatını riske atmayın. Evet, kendimden bu kadar bahsedeceğim. Zaten 20 günümüz var. Konuşacak bir şey de kalsın diğer günlere. Tek başına nasıl kamp yapılır? Yani tek başınalığı ben savunmuyorum açıkçası. Tek başınalığı doğru da bulmuyorum. Tek başına kamp yapmanın, tek başına faaliyet göstermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama yapıyor muyum? Yapıyorum. Fakat neden yapılmaması gerektiğini size söyleyeyim. Şimdi tek başınasınız. Yeterli bilginiz yoksa ilk yardım bilginiz olur. Çünkü tek başına ilk yardım yapmak da kendine ilk yardım yapmak da farklı bir bilgi çünkü. İlk yardım bilginiz olur, doğa bilginiz olur, bir böcek görürsünüz, dokunursunuz, size zarar verebilir. Bir mantar görürsünüz, herhangi bir şekilde internet sayfasında görmüşsünüzdür ve bunun yenilebileceğini düşünmüşsünüzdür ama mantarlar birbirine çok benziyor. Yani herhangi bir zehirlenme yaşayabilirsiniz, ayağınız burkulabilir, düşebilirsiniz arazide. Her şey olabilir. Sıcak çarpmasıyla fenalaşabilirsiniz, kalp krizi geçirebilirsiniz. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Bu yüzden tek başına olmak çok doğru değil. Fakat benim için daha önemli olan kısım, yani ben şey kısmında değilim. Hani tek başına olmanın zorluğundan, tehlikesinden değilim. Ben aile gözüyle bakıyorum. Yaşın kaç olursa olsun ailenin gözünde her zaman çocuksun. Yani senin üzerinde her zaman bir eğilimleri var. Seni koruma güdüsüyle tabii ki bu. Onların da kopabileceği bir şey değil ve kopmaları gereken de bir şey değil bu. Eskiden annem ve babam zaten çok şey yapmıyordu, takılmıyordu bu konulara da. Annem bu konuda biraz daha hassastı. Yani ben tek başıma doğaya çıktığımda birazcık rahatsız oluyordu. Ama söyleyemiyordu. Hani benim sevdiğim bir şey olduğu için çok fazla laf söylemiyordu açıkçası. Ama şunu fark ettim. Zaman geçtikçe artık doğaya çıkan insanlar arttıkça babamın da korkusu başladı, artık bir şey olacak korkusu. Çünkü insan işin içine girdiği zaman doğadan daha tehlikeli bir varlıkla karşı karşıya gelme durumu oluyor. Ve bunun zaten ülkemizde çok fazla örneği var. Bu nedenle babam da artık aynı şekilde, aynı tutumda bu tek başınalığa karşı. Şu an mesela bir iki günlük tek başınayım. Ondan sonra muhtemelen, yani kuvvetli ihtimal onlar gelecektir. Ya bir ihtiyacım var mı diye sormaya gelecektir. Yani demem o ki benim aileme karşı bir sorumluluğum var. Ben eğer buraya gelip kafa dinleyeceğim, rahatlayacağım mantığına gelip de başka bir insanı, yani arkamda kalan insanları huzursuz bırakıyorsam bu işi yapmamalıyım. Buraya gelip kafa dinlememeliyim. Ve ben buradayken onların stres yaşamasını istemiyorum. Bu yüzden tek başına olmayı savunmuyorum. Yani ihtiyacım olduğunda bir telefon uzağımdalar. Telefonum çok çekmiyor ama zaten o konuya geleceğim, nasıl iletişim kuracağımla alakalı. Hatta geleyim. Ailemle anlaşmam şu şekilde oldu. Belli bir saat koyduk. Her gün saat 10'da akşam. Ben onlara telefon açacağım. Eğer telefon çekmeme durumu olursa diye telsizim var yanımda. Telsizle beraber, babamda da aynı şekilde telsiz var. O da telsiz kullanıyor. Telsizle beraber
bilgimi vereceğim. Ya iyiyim, şu anda yatmaya geçiyorum tarzında ve telsiz zaten sürekli yanımda olacağı için çekmeme durumu yok. Herhangi bir durum olduğunda direkt sinyalimi gönderip buraya ulaşmalarını sağlayabileceğim. Keza zaten buraya çıkarken işte kolluk kuvvetlerine, buradaki muhtara ve burada yaşayan diğer tanıdığım insanlara bilgisini verdim. Hani ben buradayım, araziye geçeceğim akşam. Hani bir şey olursa bana ulaşamazsanız buradayım, bilginiz olsun. Hani bir acil bir durum olursa beni burada kurtarabilirsiniz, bulabilirsiniz diye. Ya bunlar önemli bilgiler. Şu anda benim söylediğim şey bu, hani belki lafta kalabilir, yine çok fazla konuşuyorsun denilebilir ama gerçekten doğaya çıkan insanların farkında olması gereken bir tutum bu. Çoğu kişinin yaptığını düşünmüyorum. Gelelim diğer soruya. Neredesin? Çanakkale'deyim şu anda. Bundan önce çok fazla projede, doğayla alakalı projede danışmanlık yaptım yaban hayatıyla alakalı. Şu anda birazcık bencillik yapıp kendi alanımın gözlemini yapacağım. Çünkü köylülerden ve domuz varlığı çok fazla var. Keza yılan açısından, sürüngenler açısından genel olarak söylediğimde, böcekler açısından oldukça aktif bir bölge denilebilir. Aktif bir bölge olduğundan hani ne kadar yoğunlar bunu görmem gerekiyor. Ve ona göre bir tedbir niteliğinde bir uygulama yapmam gerekiyor. Arada bir gidiyorum, ses geliyor. Ama bu insanın elinde değil. Yani şey diyor resmen ya, hani sen sus ben konuşacağım diyor yani. Hani beni dinle diyor. Birazcık dinlemeyi öğren diyor. Doğanın en güzel öğretisi de bu olabilir. Dinlemeyi öğretmek. Gerçi bütün duyuları doğadan çok güzel öğrenebilirsiniz ama dokunmak, duymak, dinlemek, okumak, bunların hepsi doğanın bilgi dağarcığınıza ekleyeceği şeyler. Yani düşünsenize, insanlar artık birbirleriyle konuşamaz duruma geldi. Birbirlerini anlayamaz duruma geldi. Ortada hiçbir neden yokken bir savaş var. Ortada bir neden yokken sınırlar var. Irklar var. Din ayrımı var. Ne bileyim, renk ayrımı var. Yani doğa bunu izin vermiyor. Bir şekilde engelliyor. İnsanoğlu anlayacak. Bir yerde, bir yerinde, hayatlarının bir yerinde bunu anlayacaklar. O zaman biraz daha mutlu olacağız denilebilir. Tabii ki önüne geçilebilirse bu durumun. Neyse, çok fazla konuşmayalım. Bunlar derin konular. Yaban hayvanlarından korkmuyor musun? Aslında bu çok değişik bir şey oluyor. Yaklaşım oluyor. Normalde korkmuyorum dersem yalan söylemiş olurum. Doğaya gelip de doğanın üyelerinden korkmamak diye bir şey yok. Doğadaki canlılar da kendi içerisinde korku yaşıyorlar. Bir domuz da kendi alanında dolaşırken bir korku yaşıyor. Başka bir hayvandan ya da başka bir tehlikeden dolayı. Ve bu korku sayesinde hayatta kalmaya çalışıyor. Önlem alıyor. Ona göre kendisini geri çekiyor. Biz insanoğlu da aynı şekilde doğadayken hayvanlardan korkmalıyız. Korkmalıyız sadece. Bu onların canlarına, onların hayatlarına müdahale edebileceğimiz anlamına gelmiyor asla. Korkmalıyız ve bu korkuya güvenip, bu korkuya dayanıp ona göre önlemler almalıyız. Sosyal medyada gezen çok fazla bilgi kirliliği var ve bu bilgi kirlilikleri açıkçası beni çok mutsuz ediyor ve korkutuyor da açıkçası. Çünkü bir ayıyla karşılaşmamış bir insan bir ayıyla karşı karşıya geldiğinde ne yapacağını anlatıyor. Ya da hiç ayı bölgesinde oturmamış bir insan ayı bölgesinde şöyle şöyle kamp yapılır deyip insanlara bilgi vermeye çalışıyor. Bu oldukça yanlış bir tutum. Bahsettiğiniz şey bir canlı. Canlı, yani biz insandan örnek verelim. İnsan bebek olur, ergenliğe girer, büyür, yavaş yavaş olgunlaşır, yaşlanır ve her sürecin farklı bir işleyişi vardır. Bu hayvanlar için de öyle. Her hayvanın bir karakteri var. Ayrı ayrı da karakterleri var. Yani bir ayı türü deyip de işin içinden çıkamayız. Her ayının kendine özgü bir türü var. Ayının hangi dönemi? Ayının cinsiyeti ne? Ayının hangi andan çıkıp sizle karşılaştığı? İşte sizle ne kadar yakınlaştığı? Size ne amaçla yakınlaştığı? Bunların hepsinin bir önemi var.
Her ayı sizinle karşı karşıya geldiğinde size saldıracak diye bir şey yok. Saldırmayacak diye de bir şey yok. Siz ne yaparsanız yapın, ayı eğer saldırma dönemindeyse, saldırma, agresyon gösterme eğilimindeyse zaten gelip saldırır. Bazıları diyor ki işte ellerini açacaksın, işte şey yapacaksın, ayının karşısında duracaksın. Sen 3 metrelik ayağa dikildiğinde 3 metrelik olan bir hayvanın karşısında elini açsan ne olacak, açmasan ne olacak? İşe yarayacağı noktalar olacak tabii ki. Karşındaki ayının formunu tanıyabilirsen olacak. Ya da diyorlar ki ateşin büyük olsun. Böyle bir durum yok. Ateş insanların kendisinin psikolojisini rahatlattığı bir şey. Duman kokusu evet hayvanları rahatsız ediyor olabilir ama duman kokusu o ateşin görsel etkisi hayvanları kendisine de çekiyor. Böyle bir durum da var. Hayvanlar tamam korkarak geliyor ama neden korkmak istediklerini o meraklı bakışlarıyla beraber gelip takip ediyorlar. Gelip alanda gözetliyorlar. Benim alanıma kim geldi? Benim alanımda kim ne yapıyor diye. Bu ışık ne diye. Bu koku ne diye. Hayvanlar da bu şekilde alanlarını tarıyor, alanlarını koruyor. Ormandaki yürüyüşümü hatırlayın. Bir çap kurdum ve o çapı kokuyu dağıttım. Ben buradayım diye etki bırakıyorum. Çok parametre var bunun için. Bunu gözetmeniz gereken bir sürü parametre var. Bizim insanoğlunun yaptığı en büyük hata sonuç odaklı bakıyor. Yani ayıyla karşı karşıya gelirsem ne yapabilirim? Bunun bir anlamı yok. Ayıyla karşı karşıya gelmemek için ne yapmalıyım? Bunu bir önemi var. Evet ellerinizi kollarınızı açabilirsiniz. Ayı karşınızdayken kendinizi büyük gösterebilirsiniz. Bağırabilirsiniz. Sırtınıza bir ağacı verip kendi vücudunuzu daha yukarıya taşıyabilirsiniz. Ayının gözüne yalanlar söyleyebilirsiniz. Ama bu değil. Sizin sormanız gereken soru hayvanlardan nasıl uzakta kalabilirim? Hayvanlardan bölgelerinde kalmaya nasıl izin alabilirim? Biz her zaman anlayamadığımızdan, tanımadığımızdan, görmediğimizden, bilmediğimiz şeyler için korkuyoruz. Ama öğren, oku, makale oku. Sosyal medyada paylaşılanları değil, makalesini, bu işin gerçekten yapan profesörler var. Bir sürü insan var, araştırmacılar var, biyologlar var. Hayvanların bütün özelliklerini veriyor, hayvanların bütün yaşam şartlarını veriyor, tarzlarını veriyor. Siz bunları öğrenmek yerine hayvanla karşı karşıya gelirsem ne yapacağım diyorsunuz. Peki nasıl uzakta tutacağım diye soracak olursanız bunu da artık yarın cevaplayayım. Hatta yarın uygulamalı olarak bazı şeylerini göstereyim. Ya da işte bakarız. Bir alanın durumunu keşfedeyim. Gecesini göreyim. Alanın gecesini gördükten sonra bütün olayları çözeriz diye düşünüyorum. Ona göre bir koruma alanı kurarım. Kokunuzu nasıl yaymanız gerektiğini, yiyeceklerinizi nasıl saklamanız gerektiğini hepsine ufak ufak bilgiler vermiş olurum. Bu arada şurada hareket eden bir şey var. Gözümü sürekli çalıp çalıp duruyor. Birazdan dayanamayacağım, bakacağım. Hatta dayanamıyorum. Gidiyorum. Hadi sizi de götürelim. Evet. Karanlık şeyin o. Oha ne kadar büyüksün sen. Çok güzelsin. Korkma. Korkma. Yapıyor bakın şunun. Ne kadar keskin görüyor musunuz tırnakları? Şöyle. Heh. Araç gibi takıldın şeye. Şu an bir korkuya girdi. Daha fazla strese sokmayacağım seni, merak etme. Benden zarar gelmeyecek, merak etme yavrum. Kaplumbağaların yaşları genelde şuradaki çizgilerden belli oluyor. Ve bayağı da zaten güzel bir hayvan. Şuraya baksanıza ne kadar tatlı. Bakın. Nasıl sakinleşmeye başladı, farkında mısınız? Ben konuşmayı bırakıp sadece ona odaklandığımda o da kendisini artık bırakıyor. Sakinleşmeye başlıyor ve kafayı içeriye sokmuyor. Evet. Görüşürüz. Kocaman. Kabuğunda ufak çatlaklar var. Yaşamına bakın şunun. Ağır ağır yaşıyorlar.
Evet, yemek vakti. Yine tüple idare edelim. Bir tane tüpü en azından hızlı tüketim olarak algılayıp diğer iki tüpü biraz daha geç tüketmeye başlarız. Ateş yakmayacağım. Şimdi ne diye soracak olursanız, hani bu kamp duşları, işte kamp muslukları diyoruz ya, burada da aslında onun için yapılmış bir şey var. Yapacağımızı göstereyim hemen. Şimdi kapağını çıkartıyoruz. Kendi kapağımızı takıyoruz. 5 litrelik kapağı takıyoruz. Tekrar aşağı doğru veriyoruz. Sonra şu ağaca asalım şunu. Evet. Burası bizim artık el yıkama yerimiz. Sadece burada 5 litrelik de gerek yok bu arada. Bunlar genişlediği için kendi içerisinde siz buraya büyük şeyler de takabilirsiniz. Yani bir damacanaya kadar takabilirsiniz. Zaten parakorta olduğu için bu şeyi, yükü kaldıracaktır. Bir tane domates. Şehir domates değil ha bu da. Uf. Mis gibi kokuyor. Bir de biberimizi yapalım. Domates, biber. Birazcık sucuk. Bence gayet iş görür. 2 tane de yumurtamız var. Üzerine kırdık mı tamamdır. Evet. Şöyle bir dolabımız var. Bu elektriksiz soğutucu. Mısırımız var. Şöyle alalım. Hop. Evet, şu kadarcık sucuk yeter. Bir yandan tüpümüzü kuralım. Şunu yerde yapacağız. Evde olsam annem çok kızar. Sucuk kestiğin şeyle biber mi kesiyorsun diye. Ama keseceğim. Hatta jülyen yapalım bunları da. Şöyle vuralım. Biberi böyle daha diri yemeyi çok seviyorum. Biraz daha böyle ağza geliyor. Şunu birazcık toparlayalım. Düzgün olsun. Şöyle düz kalsın. Oh, kızdı bile. Çocuklara da atalım. Hop. Bunlar da köy yumurtası. Mis gibi. Ah.
Kendi sıcaklığıyla pişsin. Yayalım iyicene. Şunun altına hemen gelebilecek şekilde alayım. Evet. Biraz da suyumuz olsun. Yemekten sonra böyle bir çay faslı olur ufak. Ondan sonra artık dinlenmeye çekilirim diye düşünüyorum. Çünkü bayağı yoruldum. Soğutmadan şunları yiyeyim. Ben tuz falan kullanmıyorum yemeklerde. Yani tuz hayatımdan çıkaralı çok uzun zaman oldu. Keza şeker de kullanmıyorum. O yüzden o kadar rahat yaşıyorum ki. Hiçbir yemeği ayırt etmiyorum mesela. Gerçi tuzluysa da yiyorum. Kendim yaptığımda tuzlu yapmıyorum ama başkası yaptığı zaman yiyorum yani. Yakın çevrem bana çöp kutusu diyor. Nedeni ise ne bulursam yediğim. Yani hani yemek ayırmam. Ne bileyim. İşte bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş deyip sırt dönmem yemeğe. Önüme koyan bir şey varsa hani bir yemek koyduysa affetmem, yerim yani. O yüzden çok aç kalmıyorum. Yalnız enfes bir şey ya. Şuradan yanına da su koyalım. Akşam yemeğinin güzelliğine baksanıza ya. Kuşlar bir taraftan. Bir taraftan ocağın sesi, yemeğin sesi. Başka bir şey yok. Rahatsız edecek herhangi bir başka ses yok. Sesleri duyuyor musunuz? Uyumak için sabırsızlanıyorum şu anda. Şimdi buraya kuruldum ama umarım çok fazla böcekle yani çok fazla böceğe kendimi tattırmam. Çünkü ne oluyor be? Korktum. Çünkü daha önceki böyle gözlem yaptığım zamanlar eve 2 kollu falan dönmüştüm böyle. Bir tek kolumda bir tane daha kol çıkmıştı hani o şişmelerden dolayı. Çünkü baya ısırılıyorsun yani hani şey gibi. Kan bağış bankası gibi fıt 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 bütün herkese o dağıtımı yapıyorsun. Bir bakalım bugün geçsin. Şimdi zeminsiz yatıyorum bu akşam. Zeminsiz yatacağım daha doğrusu. Henüz yatmıyorum. Ne olacak göreceğiz. Eğer çok böcek gelirse zemini belki doldurabilirim. Brandam var çünkü yanında. Belki branda atarım bir tane. İyice basarım bir de şeyin üzerinden. Şu açıklıkları kapatırım. Herhangi bir şey girmesin diye. Çünkü ciddi anlamda içeride yani bu alanda ne var bilmiyorum. Mevsim geçişi olduğu için şu anda da hayvanlar bahara adapte olduğu için yükselişteler. Popülasyon olarak kendilerini artık hareketlendirdiler. Aktif dönemlerine geldiler. Ne göreceğiz bilmiyorum. Umarım güzel görüntüler çıkar. Umarım güzel görseller paylaşabilirim. Yani çok da şey değil. Bu böcek mevzu bu arada çok da dert değil.
Yani cibinlikli hamak var yanında. Onun cibinliğini kullanıp kendime böyle bir şey örebilirim. Yani cibinli hamağı direkt yerde kullanabilirim. Onda sıkıntı yok. O beni birazcık olsun böceklerden koruyacaktır. Yani yılan mılan derdi, ya burada dediğim gibi hani sıkıntılı şeyler var. Yılan artık biraz daha dinlenip yarın daha dinç şekilde başlamayı düşünüyorum plana. Daha dinç şekilde yapacağım herhalde. Güzel bir atış yapalım. Yani saatlerce oynayabilirim herhalde. Ok atabilirim sadece. O yayla atış yapmak çok keyifli. Eğer ilginiz varsa mutlaka üstüne gidin. Barınağa odun ararız. Şu 20 günlük bir hedef koyalım kendimize bari. Bir tane kitabım vardı mesela, onu bitirmek istiyordum. 20 gün güzel bir süre. Onu bitirmek için değerlendirebilirim bunu. Her gece yatmadan önce biraz okuyabilirim. Ona göre hazırlıklı geldim zaten. Yapacak şey çok ya. Vallahi çok yani. Evet, ufak bir dinlenme yapayım. Kendime gelirim. Bu arada telefonu da şarja falan bırakayım arabada. Hazır gündüz vaktim varken şarjda kalsın telefonlar. Kameralar aynı şekilde. Yoksa görüntü yok. Gerçekten göz kapaklarıma yenik düşüyorum sanırım. Hadi bakalım. Ah. Kene mevsimine de girdik. Yani muhtemelen bu 20 gün içerisinde bir tane kene göreceğiz. En kötü. Hatta çıkartmasını da gösteririm size. Eğer bana yapışan bir şey olursa. Kendimi sürekli kontrol edeceğim muhtemelen. Çünkü büyüdüklerinde biraz daha sıkıntı oluyor çıkartmak. Ya ben çizmişim bir yerlerime, bir şeyler olmuş. Yanmaya başlamışım bile ilk günden. Bakalım 20 gün beni nasıl değiştirecek. Şuraya zaten bugün bir fotoğraf çekeceğim. Kendimin fotoğrafını çekeceğim. 20 gün sonra bir tane daha çekeceğim. Bakalım ne olur. Evet. İlk günün sonu. Çok fazla ışık yapmak istemiyorum. Şimdi biraz kitap okurum. Ondan sonra uykuya dalarım diye düşünüyorum. Çok fazla böcek var. Aydınlatmayı çok yapamıyorum. Neyse. Uyku tulumum burada. Matım burada. Kitabım burada.